Aslında Tanrı diyor ya kaygılanmayın diye. Gerçekten kaygılanmamak gerekiyor ama bunu çoğu zaman yapamıyoruz. Çoğu zaman dünyasal kaygılar içerisinde oluyoruz ama benim de bazı özel konularda düşündüğüm oluyor ama duruyorum ve Tanrı'ya soruyorum, dua ediyorum. Ve sonra bir şekilde bazen bir kardeş aracılığıyla, bazen de bir ayet çıkıyor karşıma. Tanrı bu şekilde konuşuyor aslında. Yani bir sürü düşünceyle mücadele ediyorum. Tabii ki de düşüncelerimi Tanrı'ya açıklıyorum. Hani Tanrı yüreğimdeki, o derinlerindeki düşüncelerimi biliyor. Her zaman Tanrı'yla bunu paylaşıyorum yani. Tabii ki dua ederken düşünceni de sürekli paylaşıyorsun Tanrı'yla. İsteklerin de aslında yani bir düşüncedir. Yani ya da o anki bir öfke durumunda düşündüklerini yine dua esnasında ya da sessiz zamanda Tanrı'yla tabii ki ben de paylaşıyorum. Ondan bu düşüncelerim doğrultusunda bana yön göstermesi için sürekli ondan yardım istiyorum ben de. Tabii bu süreçte dediğim gibi hem emin ellerdeyiz ama bir yandan insani duygularımız da var. İşte kaygılanıyoruz. Acaba ben yakalanacak mıyım bu hastalığa? Acaba sevdiklerime bir şey olacak mı? Ama hepsinin içine hamdolsun Rab iyidir diyorum. Düşünceler yani dediğim gibi hem bireysel ilişkilerimizde hem Tanrı ile ilişkilerimizde yani bir sürü aklımıza sorular geliyor. Yani bazen birçok şeyi sorgulayabiliyoruz. Hem günlük sıkıntılarımız ya da işte günlük diyelim arkadaşlarımızla, ailemizle ya da herhangi yaşadığımız tartışmalar olabilir. Bu konuda dileklerimi kesinlikle Tanrı'nın önüne getiriyorum ya da isteklerimi Tanrı'nın önüne getiriyorum. Ve bir şekilde hani kutsal kitabı açtığımda yani gerçekten orada cevabını bulabiliyorum. Hani gerçekten hani Tanrı konuşuyor ve veya bazen hani düşündüğüm ya da kaygılandığım bir konuda tesadüfen hani vaaz veriliyor mesela hani ve diyorum ki Tanrı evet bana burada bir mesaj veriyor hani bu konuda işte vaaz dinledim ya da işte bu konuda Tanrı sözü karşıma çıktı. Kesinlikle hani ona getiriyorum ve o da cevaplıyor diye düşünüyorum. İşte zaman zaman yalnızlık biraz fazla geliyor. Zaten dediğim gibi yani tek başıma bir de ayrı eve çıkalı bir 6 ay falan oldu benim. İşte 6-7 aydır tek başıma yaşıyorum. Küçük bir evde. Hep bilgisayar başındayım. Yani yalnızlık dönem dönem güzel rahatsız ediyor. Ama yani alttan kalkamayacağım bir şey değil. O yüzden devam ediyorum. Bu pandemi de bir gün geçecek ve biz devam edeceğiz yaşamaya. O günleri bekliyoruz sabırla. Tabii ki de paylaşıyorum düşüncelerimi Tanrı'yla ama kutsal kitapta ne kadar kaygılanmayın dese de ama maalesef bu dünyada yaşadığımız için kaygıya kapılıyoruz ister istemez. Bu düşüncelerle biraz boğuşuyorum. Ara ara aklıma geldikçe paylaşıyorum. Her fırsatta değil. Her fırsatta olmuyor ama aklıma geldikçe paylaşıyorum. Düşüncelerimi Tanrı'yla paylaşıyorum. Hatta en çok konuştuğum zaten Tanrı'dır. Hangi düşüncelerle yüzleştiğimi de burada söylemek istemem aslında. Tabii ki düşüncelerimi özellikle ben her zaman ayine katılırken veya ayinden önce veya sonra kilisede dua ederken her zaman Mesih İsa'ya içimdeki düşüncelerimi iyi ya da kötü bazen öfkeli oluyorum çünkü bazen mutsuz oluyorum bazen birisi hakkında ister istemez kötü bir fikre kapılıyorum kötü bir şeyler düşünüyorum böyle düşünmek istemesem bile o zaman bütün bu sıkıntılarımı, bütün bu kötü düşüncelerimi Tanrı'ya sunuyorum. Ona anlatıyorum. Ama belki pandemi döneminde birazcık kabul etmem gereken bir negatif taraf benim açımdan. Daha çok evde vakit geçiriyorum. Belki evde daha çok vakit geçirirken Tanrı'ya karşı da biraz daha bencil oldum herhalde. Yani daha az, daha çok kendime vakit ayırıyorum diyebilirim. Ama yine de Tanrı'yı hayatımda unutmuş değilim. Her fırsatta ona yöneliyorum.